Sevgili dostlar tekrar merhaba. Bugün darbuka dersimizin ikincisini yapıyoruz. Bugünkü dersimizin konusu Ayyub. Yine geçen dersten hatırlayacaksınız. Misket ritminde olduğu gibi Ayyub ritmi de iki zamanlı bir ritim. Neydi Türk müziği usul sistemindeki karşılığı? Nim Sofyan. Ayyub'a geçmeden önce hemen geçen ders neler yaptık? Hızlıca onları bir hatırlayalım. İlki sol elde 1-3 parmaklarıyla yaptığımız bir egzersizdi. Nasıldı? Birinci parmağımızla sola, üçüncü parmağımızla sağa. Bileğimiz rahat. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3 ya da biraz hızlandırılmış bir versiyonuyla gibi. Bunları muhakkak çalışmalara başlamadan önce, hatta vaktiniz varsa her gün 3-5 dakika tekrar edin. Zamanınız bolsa daha fazla tekrar edin. Diğer çalışmamız neydi? O da misket ritmiydi. 2 zamanlı demiştik. İlk zamanında düm vuruşu yapıyorduk. İkinci zamanını 2'ye bölüp tek 3 vuruşu yapıyorduk. Şöyle düm, tek 3 düm, tek 3 düm, tek 3 yürüyelim. Bunun gibi. Şimdi yavaş yavaş Ayyub ritmiyle ilgili egzersizler yaparak Ayyub ritmine giriş yapalım. Hemen bakalım, ekranın altında göreceksiniz. İlk egzersizimiz sadece sağ elde düm ve teklerden oluşan bir egzersiz. 2 ölçü boşumuz var. Daha önceki çalışmalarda da bu şekilde çalıştık. 2 düm tek, düm tek, düm tek, tek, düm tek, düm tek, düm tek, düm tek. 1 2. Şimdi bir sonraki egzersizimize geçelim. Ne dedik? 2 zamanlı bir ritim çalışıyoruz. Burada da ilk zamanı bir düm vuruşuyla, ikinci zamanı da düm tek vuruşuyla 2'ye bölerek çalışacağız. Yine bir ölçü boşumuz var. Hemen başlayalım. 1 2 düm düm tek düm düm tek düm düm tek düm düm tek son 2 düm düm tek düm düm tek düm düm tek düm düm tek. Üçüncü egzersizimize geçiyoruz. Üçüncü egzersizimizde diğerlerinden farklı olarak ilk kez sol elimizle düm yapmayı öğreneceğiz. Yani şöyle düşünün, sağ elle yapıyorduk. Şimdi sol elle. Ritmik cümlelerimize biraz dinamizm kazandıracak bir vuruş. Çok yaygın kullanılmıyor ama genelde kullanılıyor. Muhakkak rastlamışsınızdır. Şimdi ufak ufak Ayyub ritmini öğrenirken buna da giriş yapıyor olacağız. Hemen egzersizimize bakalım. Önce ekranın altında bir inceleyelim. Bakın D harfinin, notaların üzerindeki D harfinin düm olduğunu biliyoruz artık. T harfinin tek olduğunu. Bir de notaların altında R ve L harfleri var. Bunlar biraz daha uluslararası literatürdeki haliyle yazdığım. R right hand yani sağ elimiz. L de left hand yani sol elimiz. Hangi notayı ya da hangi dümü sağ elle, hangi dümü sol elle yapacağımızı orada gösterdik. Çalışmaya başlamadan önce metronomla ne diyor? İlk sekizliğimizi sağ el düm yani re, right düm, sonra left düm, right düm, left düm. Gördüğünüz gibi. Sonraki ölçüde de dümümüz var sağ elle ve tekimiz var. Yani şöyle bir şey olacak. Biraz yürürsek. Evet, hemen metronom eşliğinde yapmaya çalışalım çalışmamızı. Bir ölçü boşumuz var. 1 2 düm 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 tek düm 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 tek. Bir ölçü boş. 1 2. Şimdi right left right left right tek. Right left right left right tek. Şimdi asıl konumuz olan Ayyub'a gelelim. Bakın ekranda iki farklı dizekte Ayyub'un farklı
varyasyonlarını paylaştım. Farklı varyasyon derken ilk dizekte üstte gördüğünüzde ilk zamanın ikinci yarısının ilk notası diyelim. Oradaki gördüğünüz 16'lık notayı parantez içinde gösterdim. Biz buna ghost nota ya da gizli nota diyoruz. Buradaki amacım birazcık Ayyub'daki, yani altta gördüğünüz ilk düğüm vuruşunun önündeki noktanın orada daha açılmış, daha anlaşılır halini yazdım ki o noktanın neyi ifade ettiğini anlayabilelim diye. Belki ifade etmekte zorlanacağım, birazcık da kulağınıza ve ritim duygunuza güvenerek çalacağınızdan eminim. Burada yapmak istediğim şey şuydu. Üstte gördüğünüz gizli notayı aşağıda dümün önünde nokta olarak görüyoruz. Aslında demek ki o nokta gizli bir nota gibi duruyor orada. Gizli bir çeyrek vuruşluk nota ya da 16. Çalarken çok daha iyi anlayacaksınız. Önce üstteki partiyi ya da üstteki dizeyi çalacağım. Daha anlaşılır olması açısından. Orada ghost notaları tekle vurmuşum. Ama birazcık zayıf vuracağım onu. Yani o Ayyub'un o karakterini anlamanız açısından tekleri biraz zayıf vuracağım. Alttaki çalışmada da tekleri vurmayacağım. Kaldıracağım. O teklerin süresini düme ekleyerek çalacağım. Şimdi ilk egzersizimize bakalım. Yine 2 ölçü boşumuz var. 1, 2, düm, düm, tek, düm, düm, tek, düm, düm, tek, düm, 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 düm. 1, 2, düm, düm, tek, düm, düm, tek, düm, düm, tek, düm, tek. Evet. Şimdi ghost notaları kaldırarak yazdığımız versiyonu, yani sizin belki en çok karşılaşacağınız versiyonu çalalım. Bir ölçü boş. 1, 2, düm, ka, düm, tek ya da düm, 3, düm, tek, düm, 3, düm, tek, düm, 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 düm. 1, 2, düm, 3, düm, tek, düm, 3, düm, tek, düm, 3, düm, tek, düm, tek. Evet sevgili dostlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bugünkü dersimizde Ayyub ritmini öğrendik. Kanaldaki videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ya da hiç çekinmeden soru sormayı, kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.